John Conway ve Simon Cohen'in özgür irade teoremi, kuantum mekaniği ve özel görelilikten hareketle eğer deneyciler geçmişten bağımsız özgür seçimler yapabiliyorlarsa, bazı temel parçacıkların da aynı biçimde indeterministik, yani önceden belirlenmemiş davranması gerektiğini gösterir. Başka bir deyişle insanlar hangi ölçümü yapacaklarına özgürce karar verebiliyorlarsa, bu deneylerde elde edilen sonuçların da evrenin geçmişine dayanarak önceden belirlenmiş olması imkansızdır. Teorem 3 temel varsayıma dayanır. Spin, twin ve min. Her biri fiziksel bir prensibi ifade eder. Bu aksiyomlar bir araya gelerek deterministik, kesin, sabit atamalı, gizli değişkenli modellerin çelişki meydana getirdiğini gösterir. İlk aksiyomumuz spin aksiyomu. Spin 1 olan parçacıkla ilgilidir. Spin parçacıkların içsel açısal momentumu olarak düşünülebilir. Spin 1 parçacıklar herhangi bir doğrultuda ölçüldüğünde spin değeri olarak -1, 0 veya +1 alabilirler. Bunlar Planck sabiti birimlerinde ifade edilir. Bu değerlerin karesi ise sadece 0 veya 1 olur. Kuantum mekaniğine göre bir spin 1 parçacığın spin karesi birleşimini aynı anda 3'er tane birbirine dik yön boyunca ölçerseniz, örneğin x, y, z yönleri, her ölçüm sonucu toplam 1, 0 ve 1 şeklinde bir permütasyon ortaya çıkar. Yani 3 eksende yapılan her üçlü ölçümde sonuçlardan 2 tanesi 1, biri 0 olacaktır. Bu durum spin 1 parçacığın toplam spin büyüklüğünün 2 olmasından kaynaklanır. X, Y, Z bileşenlerinin kareleri toplamının 2 olma kuralı. Kuantum mekaniği spin aksiyomuna göre her üçlü ölçümde bu 1-0-1 düzenini önceden öngörür. Her yön için ölçüm sonuçlarını evrende önceden sabit bir planla, örneğin 0 ve 1'lerden oluşan bir tabloyla belirlemeye çalışırsanız çelişki oluşur. Cohen-Specker teoremi bu durumu ortaya koymuştur. Teorem spin karesi ölçümlerine her yön için önceden belirlenmiş bir 0-1 değeri atadığımızda bir tutarsızlık doğduğunu gösterir. Örneğin Aşer-Peres'in belirlediği 33 özel yön konfigürasyonunda Peres konfigürasyonu ile ifade edilir. Böyle bir sabit atama mümkündür diye bir işlev kurmaya kalkışsak bile her üçlüde birer 0 olacak şekilde tek bir 0-1 ataması yapılamaz. Bu sonuç spin aksiyomu ile birlikte kuantum mekaniğinin önceden belirli bir gizli değişkenli modelinin imkansız olduğunu gösterir. Spin 1 parçacığın hangi üçlü ölçümde 0-1 değerleri çıkacağı ölçümden önce evrende saklı bir bilgiyle kesin olarak belirlenemez. Ölçüm anında karar verilir. Twin aksiyomu kuantum dolanıklık olgusuna dayanır. Conway ve Cohen iki spin 1 parçacığı toplam spinlerinin 0 olduğu özel bir dolanık hale getirdiler. Gerekirse uzaktan bir ikizler çifti olarak da düşünülebilir. Bu durumda parçacıkların durumları kuantum mekaniği açısından bağlıdır. Twin aksiyomu şunu belirtir. Deneyci A birinci parçacık üzerinde üçlü ölçümü X, Y, Z yönlerinde yaparken, deneyci B ikinci parçacığı tek bir yönde W yönünde ölçerse ve B'nin ölçtüğü W ekseni A'nın X, Y, Z üçlüsündeki bir eksene paralel ise B'nin ölçüm sonucu ile A'nın aynı eksendeki sonucu mutlaka aynı olacaktır. Yani paralel eksenler seçildiğinde iki uzak parçacığın ölçüm sonuçları örtüşür. Bu klasik EPR, Einstein-Podolsky-Rosen uzaktan hayaletimsi etki türündeki bir durumdur. İki dolanık parçacık aralarında bilgi transferi olmasa da uzaktan korelasyon gösterir. Örneğin A'nın X ekseninde ölçüm sonucu 0 ise B de aynı X ekseni yönünde ölçüm yaptığında yine 0 sonucu alır. Bu aksiyom kuantum dolanıklığın deneysel sonucu olan bu paralel ölçüm korelasyonlarını ifade eder. Min aksiyomu ise özel göreliğin neden-sonuç ilişkisi üzerine kuruludur. Min yalnızca ölçümleri yapan A ve B deneycilerinin uzay zaman içinde ayrık oldukları durumda birbirlerinden bağımsız seçim yapabileceklerini varsayar. Bu ölçümlerin birbirine ışık hızıyla haberleşemeyecek kadar uzaktaki olaylar olduğu anlamına gelir. Bu durumda bir deneyicinin yaptığı seçim, ölçüm yönü diğer parçacığın sonucunu etkilemez. Yani A uzakta ve eş zamanlı biçimde yaptığı seçim B'nin sonucuna müdahale etmez veya tam tersi. Bu durumu bir başka açıdan şöyle ifade edebiliriz. Eğer A ve B'nin ölçüm olayları arasında ışık hızı engeli nedeniyle hiçbir nedensel bağlantı yoksa A'nın seçimi B'nin sonucu üzerinde hiçbir etkide bulunamaz. Aksi halde bir çerçevede tersine nedensellik etkiler ortaya çıkmak zorunda kalır. Bu aksiyom deneycilerin seçim özgürlüğünü, uzaktan bağımsızca seçim yapabilmesini, kuantum parçacıklarının sonuçlarıyla birbiri arasında müdahalesizlik şartıyla ilişkilendirir. Teoremin sonuçlarına değinecek olursak, bu üç aksiyom spin, twin ve min aksiyomları birlikte ele alındığında
şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkar. Conway ve Cohen'in kanıtı şu şekildedir. Eğer deneyciler gerçekten geçmişten bağımsız, fonksiyonel olarak geçmiş bilgisine bağlı olmayan seçim yapabiliyorlarsa, bu aksiyomlardan hareketle bir spin bir parçacığının ölçüm sonucu önceden belirlenemez. Yani parçacığın vereceği yanıt, ölçümden önceki evrende saklı hiçbir bilgi tarafından saptanamaz. Başka bir ifadeyle, parçacığın ne zaman 0 veya 1 sonucunu vereceği, ölçüm yapıldığı ana kadar belirlenmemiştir. Sonuç adeta ölçüm anında seçilmiş olur. Conway ve Cohen teoremi bunu formal olarak şöyle belirtir. Aksiyomlar sağlanırken eğer deneycilerin ölçüm yönleri geçmiş bilgisine bağlı değilse, özgürce seçilebiliyorsa, elde edilen sonuçlar da hiçbir daha öncesindeki bilgi tarafından belirlenemez. Bu durum deterministik, önceden tam planlı bir fizik teorisinin rastgelelik eklese bile bu deney sonuçlarını açıklayamayacağını ima eder. Bir başka deyişle deneycilerin seçimleri kadar parçacıkların sonuçları da açık uçlu, kazanıma bağlı değil olarak kalır. Sonuç olarak spin, twin ve min birleşince bir spin bir parçacığın vereceği yanıtın geçmişte kaydedilmiş herhangi bir şeye bağlanamayacağı sonucu çıkar. Dolayısıyla tıpkı deneycilerin hangi ölçüm yapacaklarına geçmişten bağımsız olarak karar verebildiği kabul edilebiliyorsa, bu kabuller altında deney yapılan parçacıkların da sonuçlarını benzer şekilde geçmiş bilgiden bağımsız bir şekilde belirlediği zorunlu hale gelir. Bir başka deyişle deneyciler özgürce seçim yapabiliyorlarsa parçacıklar da özgürce cevap vermektedir. Conway'in deyimiyle eğer gerçekten biz insanlar geçmişten bağımsız, özgür seçim yapabiliyorsak, deney edilen parçacıklar da aynı biçimde kendi kararlarını geçmişten bağımsız olarak sergilemek zorundadır. Conway-Cohen özgür irade teoremi felsefi ve bilimsel açıdan yoğun tartışmalara neden olmuştur. Bir görüşe göre teorem, Bell'in veya Cohen-Specker'inkine benzer şekilde deterministik gizli değişken teorilerini çürütür. Hatta olasılık içermediği için Bell teoreminden daha az varsayımla daha güçlü bir sonuç sağlar. Teorem, Bell teoremine kıyasla daha az öncül gerektirir ve deterministik modellere daha sert sınırlar getirir. Filozof David Hodgson ise bunun parçacıkların davranışının önceden belirlenmiş olmadığını ispatladığını, bilimin determinizmi desteklemediğini vurgular. Öte yandan eleştirmenler teoremin sadece kesin deterministik ve hatta olasılıksal gizli değişken modellerini dışladığını öne sürerler. Sheldon Goldstein ve çalışma arkadaşları teoremin insan özgür iradesinin varlığına değil, yalnızca deney sonuçlarının geçmişe bağlı kesin bir programa sahip olamayacağına işaret ettiğini belirtmişlerdir. Yani özgür irade terimi burada yalnızca sonuçların geçmiş şartlara bağımlı olmaması olarak tanımlanmıştır. Bu felsefi anlamdaki özgür irade ile birebir örtüşmeyebilir. Ayrıca teoremde deneycilerin özgür seçim yaptığı varsayımını çürütecek süperdeterminist senaryolar tartışılır. Eğer evrendeki her şey deneycilerin seçimleri dahil başlangıçtan tam belirlenmişse teoremin etkin olarak hiçbir anlamı kalmaz. Bu durumda min aksiyomu ihlal edilmiş olur ve deterministik bir açıklama hala mümkün gibi görünür. Cohen 2017 ve 2022'de teoremi gözden geçirerek aksiyomları daha da güçlendirmiş, daha az varsayımla sonuçlara ulaşılabileceğini göstermiştir. Özellikle 2009'da Strong versiyonuyla fin yerine min, 2022'de Lorentz uyumluluğu kabulüyle teoremin çerçevesi geliştirilmiştir. Özetle Conway ve Cohen'in teoremi, parçacıkların davranışının önceden belirlenmiş bir plana göre olmadığına dair güçlü bir kanıt sunar. Teorem doğanın belirlenimcilere meydan okuyan yönünü vurgular. Ancak gerçek özgür irade kavramının fiziksel temelleri hala felsefi bir münakaşa konusudur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.